Horlama uyku esnasında ortaya çıkan hava yolu türbülansına bağlı olarak yumuşak dokuların titreşmesi sonrası ortaya çıkan bir istemsiz ses. Soluk alma fazında ortaya çıkan bu ses genellikle etrafı da oldukça rahatsız etmekte. Hemen her yaş grubunda görülebilir. Etkenleri yaş grubuna göre değişkenlik göstermekte. Genellikle sinüzit, üst hava yolu obstrüksiyonları, bademcik dokusunun büyümesi, laringofaringel reflü, nadiren bir takım tümörler, sıklıkla kilo alımı, yakın zamanda kilo alımı gibi faktörlere bağlı olarak horlamalar ortaya çıkabilmekte. Aslında etiyolojik bir sebep, yani üst hava yolunda muayene esnasında herhangi bir sebep bulamıyorsak genellikle hastalarımızın yakın zamanda almış oldukları kilonun horlamaya neden olduğunu söyleyebilirim. Ne zaman biz horlama ile ilgili cerrahi tedavi yapmalıyız? Horlama eğer bireyi rahatsız ediyorsa, etrafında bir soruna neden oluyorsa ve özellikle hem sırt üstü hem de sağ ve sol yatışlarda ortaya çıkıyorsa o zaman cerrahi olarak tedavi edilebilir halde oluyor. Aslında horlama bir hastalık olmaktan ziyade bir semptom, yani bir bulgu demek çok daha doğru. Çünkü kendi tek başına bir hastalık olarak tanımlamak çok doğru değil. Üst hava yolundaki var olan obstrüksiyonlara, tıkanıklıklara bağlı olarak, çeşitli sebeplerden oluşan tıkanıklara bağlı olarak ortaya çıkan bir tablodur. Erişkinlerde özellikle tıkayıcı uyku apne sendromuyla birlikteliği söz konusu, ancak her horlama hastası için tıkayıcı uyku apne sendromunun varlığından bahsetmek çok doğru değil. Bu nedenle her horlayan hastada tıkayıcı uyku apne sendromunu araştırmıyoruz. Eğer horlama var ve bu haftanın 7 gecesinin 5'inden daha fazla sayıda ortaya çıkıyorsa ve bireyi rahatsız ediyorsa o zaman biz cerrahi olarak horlamayı tedavi etmenin peşine düşüyoruz. Cerrahide neler yapıyoruz? Var olan bulgulara göre hareket ediyoruz, fizik muayene bulgularına. Bazen burundaki sorunları çözmek yeterli oluyor. Bazen bademcik, yumuşak damak, dil kökü bölgesine yapacağımız ameliyatlarla horlama problemini ortadan kaldırabiliyoruz. Bazen de hastanın sadece kilo vermesini isteyip takibini yapıyoruz. Yaşantısını değiştirmesini istiyoruz. Yatış pozisyonu değiştirmesini istiyoruz. Kilo vermesini istiyoruz. Hayatına sporu sokmasını istiyoruz. Böylelikle de horlamadan kurtulmasına yardımcı olmaya çalışıyoruz.